Bugünlerde herkesi, özellikle anne babaları derin düşüncelere gark eden Ergenlik adlı 4 bölümlük dizinin etkisinden bahsedeceğim. Bu etkide her bir bölümün kapalı açık mekanlarda plan sekans çekilerek seyredeni kesintisiz bir zaman dilimiyle gerçekliğin içine çekmesi önemli rol oynuyor. Fakat esas önemlisi içinden geçtiğimiz belirsizlikler, kaygılar, korkular, çaresizliklerle şekillenen çağın ruhunu tam olarak yansıtması. 13 yaşındaki Jamie, okuldan tanıdığı yaşıtı kızı bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla evine yapılan baskınla gözaltına alınır. Jamie'nin etrafındaki yetişkinlerin gözünden cinayete dair her şey şaşkınlıkla karışık didiklenirken biz seyredenler onlarla tam bir empati kuruyoruz. İlk bölüm polis merkezinde gözaltı ve tutuklanma prosedürleri üzerinden gelişirken Jamie'nin babası, annesi ve ablası gibi şoke oluyoruz. İkinci bölümde iki dedektifin Jamie'nin okulundaki delil arayışları günümüz ergenlerinin iç dünyalarına dair dehşetli ipuçları veriyor. Sanırım her seyredenin en ürktüğü, Jamie'nin kadın psikologla görüştüğü ve çocuk kabul ettiğimiz bir insanın potansiyel şiddetini yansıttığı 3. bölüm oldu. Dördüncü ise Jamie'nin kendi hallerinde iyi insanlar olarak tanımlanabilecek babası ve annesinin nerede hata yaptık diye kendilerini sorguladıkları en duygusal bölüm. Her bölüm ayrı bir film gibi farklı disiplinler üzerinden olabildiğince doğal bir hikaye anlatıcılığı ile yürüyor. Polislerin, eğitimcilerin, ruh bilim uzmanlarının ve ebeveynlerin işin içinden çıkamadıkları, ergenlerin iç dünyalarını şekillendiren güce karşı çaresizlikleri kayda değer. Bu güç ne mi? Her bir çocuğun elinin altında bulunan ve gezegendeki sakıncalı her fikri ve görüntüyü ham şekilde beyinlerine aktaran bilişimin karanlık gücü. Özellikle sosyal medyanın incel gibi alt kültüre yönelik tanımlamalarla ve kaba bir cinsellikle taze dimağları şiddet eğilimlerine, kadın düşmanlığına, ırkçılığa, akran zorbalığına, kendinden nefret etmeye yönlendirmesi. Dizi özellikle saatlerce odalarına kapanan ve konforlarını bozmadığı sürece ana babaların ses çıkarmadıkları internet bağımlılığı ile aile dinamikleri üzerine de düşünmeye sevk ediyor. Anne babalar zannediyorlar ki çocukları evde oldukları sürece sokakların tehlikelerinden korunuyorlar. Oysa tam tersi, bilgisayar ya da cep telefonlarından yayılan umutsuzluğun, tehlikeli eğilimlerin, kabalığın, başka canlılara zarar verme teşviklerinin etkisi altındalar. Kendi adıma diziyi seyrederken yeterince ilgilenilmeyen milyonlarca çocuğu düşünerek iyice karamsarlığa kapıldım. 2006 yapımı İşte İngiltere Bu adlı çarpıldığım filmdeki karakteriyle radarıma giren aktör, yapımcı, yazar Stephen Graham dizinin senaryosunu 5 BAFTA ödüllü Jack Thorne ile yazmış. Graham genç bir çocuğun kız arkadaşını öldürdüğü bir haberden etkilendiğini belirtmiş. Dizi doğrudan bir gerçek hikayeye dayanmasa da Birleşik Krallık'ta artan bıçaklı saldırı vakalarından ve gençlerin yaşadığı toplumsal baskılardan ilham almış. Yönetmen Philip Berantini ile Graham, 2021 yılında bir lokantanın mutfağında geçen Patlama Noktası filminde de plan sekans tekniğiyle çalışmışlardı. Dolayısıyla dizide aynı zamanda yapımcı kadrosunda olan ve Jamie'nin babasını oynayan Graham ile yönetmen Berantini bu deneyimlerini ergenliğe taşımışlar. Özellikle çocuk oyuncuları böyle içeriği ağır bir konuda eğitmek, yönlendirmek ve oynatmak çok zordur. Tüm oyuncuların mükemmel performanslarını alkışlıyoruz. Ama Jamie'yi oynayan Owen Cooper adlı yetenek önünde şapka çıkarıyoruz. Bu dizideki yönetmen ve çocuk oyuncu arasındaki sinerji mükemmel. Sonuç olarak ebeveynlerin mutlaka seyretmeleri gereken bir dizi.